Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle oval bir taban başlangıcı yapacağız. Bunun için her zaman kullandığımız malzemelere ihtiyacımız olacak. Biz yan keski, metre, sprey şişesi ve bir kovada su. Bu videoda 2,5 mm rattan kullanıyorum ama siz 2 mm'le, 3 mm'le elinizdeki malzemeyle yapabilirsiniz. Burada taktiği göstermeyi amaçlıyorum. Yine aynı şekilde çubukların uzunluğunun da sizin için bir önemi yok. Çünkü burada spesifik bir ürünü yapmayacağım. Sadece taban nasıl başlanılıyor onu gösteriyorum. Yine de ben kendi elimdeki çubukların ölçüsünü vereyim size. 60 santim uzunluğunda ve 50 santim uzunluğunda çubuklar aldım. 60 santim olanlar 10 adet 60 santim uzunluğunda çubuğum var benim. Ama dediğim gibi uzunluğun sizin için önemi yok çünkü spesifik bir ürün yapmıyorum. Bir grup çubuğu 10 santim daha uzun, diğerlerini ise daha kısa olarak seçiyorum. Çünkü oval olacağı için uzun olan kısma uzun olan çubukları, kısa olacak kısma da dar olacak kısma da kısa olan çubukları kullanacağım. Çubuklarımı ben suda ıslattım daha önce ama yine hızlıca bir kurudukları için tekrar ıslatıyorum. Bu uzun olanlar 10 adet. Bu da kısa olanlar. Bunlar da 12 adet. Uzun olanlar. Bir tarafını eşitledim. Oval tabanın şuradan şuraya kadar olmasını istiyorum örneğin. Şu iki baş parmağımın arasında olmasını istiyorum. Başlangıcının. Bu şekilde yerleştiriyorum. Sıraya dizdim. Tam ortadan değil, biraz bu taraftan başlıyorum. Nereden çubukları eklemeye başlayacaksam oradan elimi tutuyorum. Şu iki sıra arasına eklemeyi düşünüyorum şu an için. İlk başlangıçta en sağda 4 olacak diye düşünün. En solda 4 olacak, ortada 2 olacak, tamam mı? Kısa olan çubuklardan da 4 adet alıyorum. 2 değil, 4 adet. Uçlarını eşitliyorum. Orta kısmını buraya yerleştireceğim. Burada ortadaki ikiliyi kaldırdım. Kısa çubukları tahmini olarak ortadan buraya yerleştirdim. Parmağımla baskı uyguluyorum. Şimdi ikinci sıra çubukları yerleştireceğim. Başlangıçta 4 yerleştirdim ama sonra bir çift yani 2 adet yerleştireceğim. Şu dörtlüleri sağda ve soldaki dörtlüleri kaldırdım. Parmağımla tutuyorum. Alta bir çift kısa olanlardan getirip yerleştirdim. Bıraktım parmağımı. Biraz yaklaştırıyorum ittirerek. Evet, bu oran güzel. Yine şu sol elimle buraya tam bir baskı uyguluyorum. Hafif bırakmıyorum hiç. Ortadaki çubuğu kaldırdım. Bir çift daha yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Elimle baskıyı uyguluyorum. Şimdi yine sıra yandakileri kaldırmakta geliyor. Bunları kaldırdım. Araya bir çift daha yerleştiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar burada sadece taban göstereceğim için ben bu çubuklarımı çok uzun kesmedim. Büyük sepet yapacak olsam kesinlikle bu çubukları 60 santim değil örneğin 100 santim keserdim. Şunları da 50 santim değil 90 santim keserdim büyük bir sepet yapacak olsaydım. Şu an sadece taban yapıyorum. Bir de şu eklediğim çubuklar var ya bunların arasındaki şu mesafeler birbirlerine eşit olsun. Şurada ne kadar boşluk varsa burada da o kadar, burada da o kadar. Bir çift daha koydum. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar.
köşelerdeki dörtlüleri kaldırdım. Ben oval tabanımı tamamlamayı düşünüyorum. Onun için daha fazla böyle çiftli çubuk eklemeyeceğim. Yine 4 adet çubuk ekleyerek bunu bitireceğim. Dört adet çubuk ekledim. Tamam. Ellerimi bıraktım dikkatlice. Arkadaşlar bunu çift çubukla örgü yapacağız. Fazladan 2 tane kısa çubuğum kaldı. Önemi yok. Başta ne uzunlukta yapacağıma tam karar vermemiştim. Onun için fazladan kesmiş oldum. İlk örgü çubuğumu aldım. Baştan başlıyorum. Buraya üstüne koyup parmağımla da baskı yapıp başlıyorum. Sıradakinin altından geçirdim. Bir sonrakinin üstünden, altından buraya tam sıkışsın istiyorum. Sıfır olsun. Boşluk kalsın istemiyorum. Bu dördünün de altından geçirdim. Karşı tarafa buradan direkt eğiyorum. Arkadaşlar diğer videolarda da dediğim gibi başlangıçta yumuşak bir elastik bir rattan seçerek başlıyorum. Bu çok önemli. Yoksa bu dönüşlerde hep kırılırdı. Buradaki grubun komple üstünden geçirip karşıdaki dörtlünün altından geçiriyorum. Bir üstünden bir altından. Evet. Çok pardon. Evet, ilk turu tamamladık. Neden iki çubuklu ördüğümüzde burada daha net anlamış oluyoruz. Arkadaşlar ikinci tura bak geldiğinde birebir aynı sırayı tekrarlayacak. Yani yine üstten geçtiği yerden üstten, alttan olan yerlerden alttan geçmesi gerekecek. Bu da sepet örgüsünü oluşturmayacak. Onun için burada ikinci çubuğu dahil ediyoruz. İkinci çubuk olarak da yine başlangıç olduğu için görece elastik olan bir rattan çubuk seçiyorum. Seçtim. Buradan ilk çubuk üstte durarak başlamıştı. Görüyorsunuz üstte. İkinci çubuk ise altta olarak başlayacak. Koydum. Diğer çubuğun üstten gittiği yerden bu alttan gidiyor. Ve birbirini tamamlıyorlar. Bakın bu çubuğu dahil ettiğimde bunu da örebileceğim. Ve mükerrer aynı yerden aynı şekilde dönmüş olmayacaklar. Görüyor musunuz? İki çubuk da beraberce gidecek. Sonradan eklediğimi ilerletiyorum. Diğerini de peşinden getiriyorum. Arkadaşlar burada belki kafanız karışır hangisi önce gidiyor diye. Hiç karışmasın çünkü altta olan bu. Önce bu örülmesi lazım ki sonra bu devam edebilsin. Hiç yer değiştirmesinler. Herkes kendi sırasında devam etsin. Gerektiğinde arkadaşını beklesin. Bakın bununla devam ediyorum. Bir yere kadar gidebilecek ve arkadaşının gelmesini beklemesi gerekecek. Buraya kadar geldim. Diğer arkadaşın yanına geldi. Artık onu beklemesi gerekiyor. Bunu döndürüyorum. Hop. Bu işlemi bu şekilde nereye kadar devam edeceğiz? Şöyle ki şu dönüşlerde ikişer dönüş olması gerekecek. Hem alttan hem üstten. Bakın burada 2 var. Burada da 2 var. Burada 2 var. Burada sadece 1.
O da çift olsun, onu bekliyoruz. Bakalım bunu da getirelim, onu da çift yapalım. Hop geldim. Güzel. Her taraf çift oldu. Şimdi sıra bu çubukları çifter çifter ayırmaya geliyor. Evet arkadaşlar. Aletlerimizi şu an için köşeye aldım. Yer tutmasın. Elime alıyorum daha yakından göstermek için. Görüyorsunuz çok güzel oldu bence başlangıç. Bir de böyle tutup baktığınızda şunlar mesela böyle bir tık yamuk gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Bunu hep örerken düzeltin. Çubuklar dümdüz dursunlar. Hep örerken dikkat edin. Şimdi burası biraz kurumuştur. Kırılmasın hem çubuklarımız hem örgü çubuğumuz. Onun için sprey ile hemen ıslattım. Bakın arkadaşlar. Burayı dörtlü, ikili ve dörtlü olarak yerleştirmiştik. Dörtlü olanlar otomatik olarak iki çift olarak ayrılacak. Bu tek çift yalnız kalıyor. Burada yine 4 adet var. 2 çift olarak ayrılacak. İlk sırada olan örgü çubuğumu aldım. Bunu yerde yapmam gerekiyor aslında ama kameraya yakın olsun diye yukarı kaldırdım. Burada da 2 çiftimiz var. Bunları da ayıracağız arkadaşlar. Şu örgü çubuğumuz altta kalsın. Bakın bunu ikiye ayırdım. Parmağımla bunu dibe kadar götürüyorum. Boşluk kalsın istemiyorum. Buraya geldim. Şuradaki ilk dörtlüyü ilk önce onlara işlem yapacağım. Herkes kendi sırasında kalacak. En sağdaki ikiliyi, ilk çifti aldım. Altından geçtim. Sıradaki çiftin üstünden geçtim. Ortadaki en baştan beri gelen ortadaki çifti arıyorum. Elimle ayırayım. Evet burada. Hop. O çiftin de altından geçtim. Burada iki çiftimiz var. Onlar da yine sırasıyla ayrılacak. Birinin üstünden, diğerinin altından. Buraya gelecek. Sıradakinin üstünden, diğerinin altından. Hop. Buradan örgüye devam edecek. Böyle. Şimdi ikinci çubuğu da buradan örerek getirdiğimizde bunların hepsinin yeri sabitlenecek. Şimdi göstereceğim size. Elimde yaptığım için bakın şunlar böyle yamuluyor. Halbuki yerde yapsam bu yamulmalar hep azalacak. Aklınızda olsun. Dikkat ediyorum elimle. Yine kameraya yakın tutuyorum size. Parmağımla bunu araya koyuyorum. Mümkün olduğunca şu çubuk bu dümdüz dursun istiyorum. Şu ayrılanlar arada kalsın. Eğimli olan bu olsun. Tamam mı? Bu ilk çift diğer sıralarla paralel olsun. Şu an paralel çok değil ama ben onu düzenleyeceğim. Bakın bunu bu tarafa doğru bu çifti eğiyorum. Diğer çifti de ona yaklaştırıyorum. Hop, ortadaki en baştan beri çift olan. Arkadaşlar bu ortadaki bir çiftimiz var ya. Bu hep sepetin tam ortasını göstersin ve her zaman tam ortada kalsın. Hop. Karşı tarafa geliyorum. Bakın işaret parmağı ne kadar güzel iş görüyor. İşaret parmağının işlevi çok önemli. Ay, ne kadar güzel oluyor. Çok beğendim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi iki çubuğumuzla beraber burayı ayırdık. Geldik bu tarafa. Şimdi diğer tarafta yaptığımız gibi yine bu ilk çifti ayırdım. İlki yerinde duruyor. Diğerini eğiyorum bu tarafa doğru. Yaklaşsınlar istiyorum. Burada yine ilk dörtlüdeki ilk çifti alıyorum. Hop aldım. Sonra ikinci çifti alıyorum. Hop aldım. En ortadaki çifti aldım. Bir altından bir üstünden geçiyorum. En son dörtlüyü de ikiye ayırıyorum.
Altından üstünden geçtim. Bu tarafa geldim. İlk çifti ayırdım. Ortaya doğru getirdim. Diğeri yerinde kaldı. Üstünden geçti. Hop geldi. Devam ediyorum. Altından üstünden, altından üstünden altına geçti. Bunu da getirelim ve burayı da düzgünleştirmiş oluruz. Hop. Şu çubuk dediğim gibi tam paralel kalsın diğerine. Bu eğiliyor, ortada kalıyor. Şuradaki çifti ona doğru yaklaştırıyoruz. Bütün çiftler arası mesafeyi zamanla eşitleyeceğiz çünkü. Hop böyle. En ortadaki çift en ortada kalmaya devam ediyor. Bunları bu tarafa doğru göndereceğiz. Hop. Böyle dibi sıfır olarak örün arkadaşlar. Böyle parmağınızla baskı yapın. Sol elimle tutarken de burayı böyle baş parmağımla bastırarak yuvarlamaya çalışmıyorum. Dikkat edin. Burası dümdüz kalsın. Bakın zeminde de yapayım size. Zeminde yapmak. Önceki videolarda da dediğim gibi en güzelidir. Zeminde elimle baskı yapıp sağ elimle örüp aynı zamanda sol elimle de tabanı döndürüyorum. Hop. Böyle devam ediyorum. Tabanın başlangıcını, oval tabanın başlangıcını hep böyle başlarsanız, yani 4, 2, 4 olarak koyup en başlara, başlangıçlara çiftli 4, 4 olarak koyarsanız hiç yanılmazsınız. Buraya bazen biz de ilk başlangıçta 4 değil de 2 adet yani bir çift koyduğumuz oluyordu. Öyle koyduğumuzda zaten biraz sonra şuralara çubuk eklemek gerekiyor. Görüyorsunuz bu çubuklar burada olmasa burada çok boşluk olacaktı ve çirkin gözükecekti. Onun için en baştan 4 adet yani 2 çift olarak yerleştirmekte fayda var. Burada çubuğum bitiyor. Bu bitiyor ama karşı tarafa tam yetişmedi. Onun için burada bitirmiş oluyorum. Arkadaşlar oval tabanımızı komple böyle çift örgüyle, çift çubukla örmeye devam edeceğiz. Çubuklardan biri bittiğinde, bittiği yerden bunun altında kalarak bitmişti. Hop yeni çubuğu ekliyorum. Bak karşı taraf azıcık geçsin, hiç zararı yok. En sonunda onu temizler, keseriz. Parmağımla baskıyı uyguluyorum. Bir yere kaçsın istemiyorum. Örgüye devam ettiriyorum. Geldi ama burada bekleyecek çünkü diğer arkadaşı önce gitmesi gerekiyor. Hop, gidiyor böyle. Hep sıfır olarak örüyorum. Boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar bizim yayınladığımız başka bağımsız örneğin puset yapımı, farklı ürün yapımları, oval tabanlı farklı ürün yapımlarımız da var. Onlarla farklı başlangıçlar yapmış olabiliriz. Veyahut da yapabiliriz. Ama şu an için keşfettiğimiz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz en uygun, en pratik başlangıç yöntemi bu. Onun için size bu yöntemi öğretmek istedim. Bence en ideali de bu. Bakın kısa çubuk almıştım. Yine bitti burada. Az önce fazladan kestiğim kısa çubukları burada kullanarak bitiriyorum. Bu kısa çubuklar hiç zarar değil böyle kısa kısa kalmış olmasının. Böyle yerleştirerek örüp onları kullanabiliyoruz zaten. Onun için üzülmeyin kestiğinizde. Veyahut da yaptığınız ürün taban veyahut da herhangi bir ürün güzel olmadığında sökün arkadaşlar. Bu malzemeleri yine böyle örerek kullanabilirsiniz.
israf olmuyorlar. Üzülmeyin. Yaptığınız üründe içinize sinmediği şekilde kalmasın lütfen. Sökün, tekrar yapın. Bakın. Bence gayet de güzel bir oval taban oluyor. Oval tabanımı ben burada duraklatacağım. Çünkü taban kısmını yaptık. Yapacağımız sepete, tepsiye veyahut da her ne yapacaksak bunu örerek genişletiyoruz. Çubuklarımız tabii daha uzun olması gerekiyor eğer büyük bir şey yapacaksak. Gerektiğinde çubuk eklemeleri yapıyoruz. İşlemlerini yapıyoruz ama şu an sadece taban yapacağımız için daha fazla göstermeme gerek yok. Şu fazlalığı ben burada bitireceğim. Buradaki ekleme yerlerinde hafif örgünün üstüne çıktıktan sonra çubukları kesiyorum. Evet. Bunlar artık çöp. Tabanımız bu şekilde oldu. Sürekli örerken düzeltiyorum. Şu çubuklar, dikey olanlar sürekli birbirlerine paralel olsunlar. Çiftler aralarındaki mesafe eşit olsun lütfen. Aslında bütün çubukların aralarındaki mesafe zamanla birbirine eşit olsun. Şu an bakın şunlar arası çok dar mesela. Bunların ise biraz geniş. Önce bunu yavaş yavaş böyle yaklaştıracağız, açacağız. Bir de daha önce dedim ama yine söyleyeyim. Şu ortadaki tek çubuk hep ortada kalsın. Dik olsun, düzgün olsun lütfen. Bu yamulmasın. Bu bizim hem sepeti ortalamamızı, eğer kulplu bir sepet yapacaksak yapacağımız kulpu da hangi sıraya dikkat ederek yapacağımızı gösterecek. Böyle. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.